Harika karakter derinliği ve ters köşe yapan hikayesiyle akıllarımıza kazanan esrarengiz kasaba aslında çocukluğumuzun en büyük bulmacasıydı. Bu videoda kasabanın tüm hikayesini baştan sona özetliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz başlayalım. Esrarengiz Kasaba. Dipper ve Mabel adındaki ikiz kardeşler, anne ve babalarının kararıyla yaz tatilini geçirmek üzere Oregon eyaletinin gözlerden uzak, tekinsiz bir ormanlık alanında yer alan esrarengiz kasabaya gönderilirler. İkizler tam da hayatlarının en sıkıcı, en sıradan yaz mevsimini geçirdiklerini düşünürken, kalacakları yer olan ve amca Stan tarafından işletilen gizemli kulübenin kasvetli atmosferiyle yüzleşirler. Amca Stan turistleri sahte doğaüstü sergilerle dolandıran düzenbaz bir adamken, Dipper kasabanın derinliklerinde bir şeylerin tamamen ters gittiğini ilk andan itibaren sezmeye başlar. Stan'in zorlamasıyla ormanın tekinsiz derinliklerine tabela asmak için giden Dipper, orada hayatını ve kasabanın tüm kaderini kökten değiştirecek olan gizli bir metal mekanizmaya rastlar. Bu paslı metal kapağı açtığında ağacın gövdesine gizlenmiş gizli bir bölme ve bu bölmenin içinde üzerinde 6 parmaklı bir el sembolüyle 3 rakamı bulunan gizemli bir günlük keşfeder. Günlüğün sayfalarını çevirdikçe kasabanın paranormal yaratıkları, tehlikeleri ve kimliği belirsiz yazarın "burada kimseye güvenme" şeklindeki tüyler ürperten uyarısı Dipper'ın zihninde derin bir paranoya başlatır. Tam bu sırada Mabel Norman adında son derece tuhaf, zombi gibi yürüyen ve sürekli moraran gizemli bir çocukla sevgili olduğunu ilan eder. Günlükteki zombi tasvirlerini inceleyen ve Norman'ın aslında yaşayan bir ölü olduğundan şüphelenen Dipper, kardeşini kurtarmak için gizemli kulübenin emektar çalışanı Susan yardımıyla onları takibe alır. Ancak ormanın derinliklerinde ortaya çıkan gerçek, zombilerden çok daha tuhaf ve absürttür. Norman aslında tek bir insan kılığına girmiş, kendilerini bir kraliçe arayan cüceler ordusundan başkası değildir. Mabel kendisiyle evlenmeyi reddedince sinirlenen yüzlerce cüce birleşerek devasa bir cüce canavarına dönüşür ve ikizleri ezmek için amansız bir takibe başlar. Dipper ve Mabel gizemli kulübenin önünde bu devasa cüce canavarıyla amansız bir mücadeleye girişirler ve Mabel'ın zekice kullandığı yaprak üfleme makinesi sayesinde cüce ordusunun ormanın derinliklerine doğru darmadağın ederek püskürtmeyi başarırlar. Yaşanan bu dehşet verici ilk doğaüstü olay, ikizlerin kasabadaki gerçek tehlikelerle ilk somut yüzleşmesi olurken, amca Stan odasında gizli bir geçitin arkasına geçerek kasabanın karanlık geleceğine dair ilk büyük sırrın sinyalini verir. Dipper ve Mabel, kasabadaki doğaüstü olayların şokunu henüz atlatamamışken, amca Stan ile birlikte zoraki bir aile bağları kurma gününe katılarak kendilerini kasaba gölünün tekinsiz sularında bulurlar. Ancak tam o sırada kasaba halkı arasında ve yerel gazetelerde kulaktan kulağa yayılan gölün derinliklerinde yaşayan efsanevi bir canavarın varlığına dair söylentiler ortalığı karıştırır. Kulübenin çalışanı Sus kendi eski ve köhne teknesiyle ikizlerin yanına gelerek onları bu gizemli yaratığı bulup fotoğraflamak ve büyük ödülü kazanmak adına büyük bir maceraya ikna eder. Dipper elindeki 3 numaralı günlüğün paranormal yaratıklar listesinde bu göl canavarına dair bir iz bulabilmek umuduyla yanıp tutuşurken, ekip Sisli Göl'ün ortasındaki Kasvet Adası adındaki tekinsiz bölgeye doğru kürek çeker. Adanın karanlık kıyılarında sislerin arasından aniden yükselen devasa, pullu ve korkunç görünümlü yaratık tekneyi ve ekibi dehşet içinde bırakarak suların altına doğru amansız bir kovalamaya başlatır. Dipper ve arkadaşları can havliyle kaçarken bu devasa su canavarının adanın arkasındaki gizli bir mağaraya doğru yöneldiğini fark ederler ve onu sığ sulara doğru sıkıştırırlar. Mağaranın içinde yaşayan büyük arbede esnasında yaratık kayalıklara çarpar ve dış derisinin altındaki metalik çatırtılar, elektrik kıvılcımları yükselmeye başlar. Dipper yaratığın üzerine çıkıp mekanik bir kapağı açtığında bu korkunç canavarın aslında kasabanın dahi ama akli dengesini tamamen yitirmiş, hurdalıkta yaşayan eski mühendisi yaşlı McGuggett tarafından inşa edilmiş devasa bir robot olduğunu sarsıcı bir şekilde ifşa eder. Robotun kontrol kabininden çıkan yaşlı McGuggett bu kasabada sesini duyurabilmek ve sadece kendi oğlunun dikkatini çekebilmek için bu mekanik dehşeti tasarladığını itiraf eder. Bu sarsıcı ve hüzünlü keşfin hemen ardından Dipper doğaüstü sandığı her şeyin arkasında insan eliyle yapılmış mekanik bir oyun olabileceğini düşünerek derin bir yanılgıya düşer. Ancak akıl hastası gibi görünen yaşlı McGuggett'ın bu sıra dışı mühendislik dehası kasabanın geçmiş tarihindeki çok daha büyük ve karanlık bir mühendislik projesinin ilk habercisidir. Bu bölümde gizemli kulübenin tavan arasındaki tozu dumana katan Mabel, tesadüfen kulübenin yıllardır kilitli kalan, duvarlara dökülmüş gizli bir odasını keşfeder. Bu karanlık odanın içinde amca Stan'in geçmişte sergilediği ama zamanla unuttuğu, gerçeğinden ayırt edilemeyen asırlık bal mumu figürleri saklanmaktadır. Stan bu figürleri yeniden sergileyerek turistlerden para koparmayı hedeflerken, Mabel da büyük bir sanatsal yetenekle amca Stan'in birebir bal mumu heykelini inşa eder. Ancak açılış gecesinin hemen ardından gelen zifiri karanlıkta kimliği belirsiz bir saldırgan kulübeye sızar ve bal mumu Stan'in kafasını acımasızca gövdesinden ayırır. Gerçek amcasının öldüğünü sanarak dehşete düşen ama gerçeği çabuk anlayan Dipper, yanındaki 3 numaralı günlüğün suç araştırma sayfalarından yararlanarak kasaba polislerinin beceriksizliğine inat bu gizemli
gizemli cinayeti çözmeye karar verir. İkizler kulübenin zemininde buldukları gizemli balta izlerini ve şüpheli ipuçlarını takip ederek kasabanın tekinsiz mekanlarında amansız bir sorgulama başlatırlar. Cinayetin işlendiği gizli odaya geri dönüp pusuya yattıklarında insan aklını zorlayan o sarsıcı gerçekle yüzleşirler. Kulübedeki tüm bal mum figürleri gece yarısı canlanmaktadır. Cinayetin işlendiği gizli odaya geri dönüp pusuya yattıklarında insan aklını zorlayan o sarsıcı gerçekle yüzleşirler. Anlaşılan kulübedeki tüm bal mum figürleri gece yarısı canlanmaktadır. Bu lanetli heykeller yıllar önce Stan tarafından karanlık bir odada ölüme terk edildikleri için intikam yemini etmiş asırlık figürlerdir ve asıl hedefleri gerçek Stan'ı ortadan kaldırmaktır. Dipper ve Mabel odanın her köşesinden üzerlerine saldıran tarihi bal mum figürleriyle ölüm kalım savaşına girişirler. İkizler mumdan yapılmış bu katilleri kulübenin tavan arasındaki sıcak sobayı yakarak ve güneş ışığının yakıcı gücünü kullanarak birer birer eritip etkisiz hale getirirler. Bu amansız savaşın sonunda Dipper bal mumu Sherlock Holmes'un kafasını pencereden fırlatırken kulübenin alt katlarındaki mekansal geçmişe ve duvarların arkasında yatan asırlık sırlara dair ilk somut kanıtları da elde etmiş olur. Bu bölümde esrarengiz kasaba halkı televizyonlarda ve devasa afişlerde boy gösteren medyum taklidi yaparak insanları parmağında oynatan çocuk görünümlü sinsi bir figürün etkisi altına girer. Bu isim sempatik karakterlerinin ardından sosyopat bir kişilik saklayan ve amca Stan'in ezeli rakibi olan Gideon'dan başkası değildir. Gideon gizemli kulübenin mülkiyetini ele geçirmek için her yolu denerken Mabel ile zoraki bir ilişki kurmaya çalışarak ikizlerin hayatına sinsice sızmayı başarır. Dipper bu tuhaf çocuğun etrafa yaydığı tekinsiz enerjiden ve kasaba halkının zihnini adeta hipnotize etmesinden derin bir şüphe duymaya başlar. Mabel, Gideon'ın aşırı baskıcı ve hastalıklı ilgisinden bunalarak onunla olan bağını koparmak istediğinde Gideon'ın içindeki o gerçek canavar ve karanlık yüz ilk kez gün yüzüne çıkar. Gideon, Mabel'ın kendisini reddetmesinin sorumlusu olarak gördüğü Dipper'ı ortadan kaldırmak amacıyla onu eski ve köhne bir fabrikaya tuzak kurarak davet eder. Dipper fabrikada köşeye sıkıştığı o gerilim dolu anlarda Gideon'ın elinde tuttuğu ve doğaüstü güçleri kontrol etmek için kullandığı o meşhur nesneyi görür. Bu nesne Dipper'ın elindeki günlüğün tıpatıp aynısı olan üzerinde 6 parmaklı bir el sembolü ve 2 rakamı bulunan gizemli 2 numaralı günlüktür. Gideon 2 numaralı günlüğün içindeki karanlık tılsımları ve nesneleri havaya kaldırma büyülerini kullanarak Dipper'a karşı acımasızca saldırıya geçer. Fabrikanın loş ışıkları altında yaşanan ölüm kalım savaşında Mabel tam zamanında olay yerine gelerek Gideon'ın büyü gücü aldığı madalyonu parçalar ve kardeşini mutlak bir ölümden kurtarır. Yaşanan bu sarsıcı ifşanın ardından Gideon ikizlere ve tüm gizemli kulübe ailesine karşı asırlık bir intikam yemini ederek oradan uzaklaşır. Dipper ise kasabadaki doğaüstü sırları barındıran tek kitabın kendisinde olmadığını, bu gizemli kitapların ardında kasabayı kökünden sarsacak çok daha büyük bir yapbozu parçalar olduğunu dehşet içinde fark eder. Sonraki bölüme geçtiğimizde esrarengiz kasaba sakinleri her yıl geleneksel olarak düzenlenen kurucu gün şenlikleri için sokaklara dökülürken Dipper ve Mabel kendilerini kasaba tarihinin en büyük hükümet komplosunun tam ortasında bulurlar. Kasaba halkı zengin ve şımarık Pacific Northwest'in büyük babası Nathaniel Northwest'i kasabanın kahraman kurucusu olarak selamlarken Dipper elindeki 3 numaralı günlüğün şifreli sayfalarında bu tarihi tamamen yalanlayan gizemli ipuçlarına rastlar. Günlüğün satır aralarında gizlenmiş sembolleri takip eden ikizler kasaba kütüphanesinin tozlu raflarından başlayarak asıllık bir sırrın izini sürmeye karar verirler. Northwest ailesinin sahtekarlıkla zenginleştiğini ve bu yalanın arkasında tüm kasabayı kapsayan devasa bir örtbas operasyonu olduğunu keşfeden ikizler Amerikan hükümetinin en gizli ajanları tarafından amansızca takip alınırlar. Gizli ajanlardan kaçarken kasabanın altındaki karanlık dehlizlere ve eski mezarlıklara sızan Dipper ve Mabel burada gizli bir yeraltı sığınağının kapısını aralamayı başarırlar. Sığınağın zifiri karanlığında asırlık bir fıstık ezmesi kavanozunun içinde donmuş halde bekleyen tuhaf bir adamla karşılaşırlar. Bu adam Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihten tamamen silinmiş olan gerçek 8.5. başkanı Quentin Trembley'dir. Quentin Trembley asıl tarihi belgelere göre esrarengiz kasabanın gerçek kurucusudur. Ancak o dönem yürüttüğü mantıksız ve absürt politikalar yüzünden resmi hükümet tarafından bir komployla tarihten kazınmış ve kasabanın kuruculuğu bir çöpçü olan Nathaniel Northwest'e verilmiştir. Hükümet ajanları ikizleri ve başkanı yakalayıp Washington'a göndermek üzere tahta bir sandığa kapatsa da Quentin Trembley'in zekice tasarladığı absürt kaçış yolları sayesinde özgürlüklerine kavuşurlar. Bu sarsıcı keşfin hemen ardından Dipper elindeki resmi belgelerle Northwest ailesinin asıllık yalanını Pasifik'in yüzüne vurma fırsatı yakalasa da Mabel'ın duygularını korumak adına bu sırrı şimdilik saklamayı seçer. Esrarengiz kasabada yıllık panayır eğlenceleri tüm hızıyla sürerken Dipper ve Mabel hayatlarının
en büyük boyutsal kırılmalarından birine kapı aralayacak olan o tekinsiz yabancı ile karşılaşırlar. Panayır alanında gizemli hareketler sergileyen ve gelecekteki zaman enstitüsünden geçmişe sızan zaman yolcusu Blandin kasabanın zamansal dokusundaki anomalileri düzeltmeye çalışmaktadır. Bu sırada Dipper, aşık olduğu Wendy'in kalbini kazanmak adına Panayır oyununda büyük bir hata yapar ve onun bir kaza sonucu yaralanmasına sebep olur. Aynı anlarda Mabel ise hayallerini süsleyen, ağırlık tahmin etme oyununda kazandığı Wedless adındaki o sevimli evcil domuzla ilk kez tanışarak onunla sarsılmaz bir sevgi bağı kurar. Dipper düştüğü durumu tersine çevirmek ve geçmişteki hatasını telafi etmek amacıyla zaman yolcusunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak onun gelişmiş zaman bükme cihazını gizlice çalar. İkizler zamanı bükme cihazının üzerindeki düğmelere basarak dakikalar öncesine dönerler ve Dipper Wendy ile olan anını düzeltebilmek için zaman çizgilerini defalarca kırarak aynı anı baştan yaşar. Ancak sebep-sonuç ilişkisinin acımasız yasaları devreye girer. Dipper nihayet kendi amacına ulaşıp zaman çizgisini düzelttiği anda yapılan bu zamansal değişiklik Mabel'ın domuzcuğunu kazanmasını tamamen imkansız hale getirir. Mabel en yakın dostu olan domuzunun elinden kayıp gitmesiyle derin bir hüzne boğulur ve ikizler arasında zaman makinesini ele geçirmek adına Panayır'ın ortasında amansız bir kavga başlar. Bu arbede esnasında cihazın kontrolden çıkmasıyla ikizler kasabanın asırlık geçmiş tarihine, tarih öncesine, dinozor çağına ve hatta uzak geleceğe doğru kontrolsüz bir zamansal yolculuğa sürüklenirler. Dipper kardeşinin gözyaşlarına ve feryatlarına daha fazla dayanamayarak kendi mutluluğundan vazgeçer ve zaman çizgisini eski haline getirerek Mabel'ın domuzcuğuna kavuşmasını sağlar. Zaman çizgilerindeki bu tehlikeli kırılmaların ardından zaman polisi ekibi geçmişe sızarak Blandin'i zaman yasalarını çiğnediği gerekçesiyle tutuklayıp götürür. Esrarengiz kasabayı sarsan kavurucu bir yaz sıcağında gizemli kulübenin hemen yakınlarındaki topraklarda asırlardır saklanan devasa bir jeolojik sır gün yüzüne çıkar. Kasabada aniden meydana gelen şiddetli bir sarsıntı, ormanın derinliklerinde asırlardır mühürlü kalmış olan gizli bir tarih öncesi mağaranın kapılarını aralar. Dipper, Mabel, Sus ve amcası Stan bu yeraltı yarığının içine sızdıklarında asırlık buz kütlelerinin ve kehribar tabakaların içinde bozulmadan korunmuş devasa dinozor fosilleriyle karşılaşırlar. Ancak mağaranın içindeki yüksek ısı ve buhar çıkışları bu tarih öncesi canavarları çeviren asırlık buz tabakalarını hızla eriterek lanetli bir uyanışı tetikler. Tam bu sırada Mabel'ın gözünden bile sakındığı sadık evcil domuzu mağaranın derinliklerinden fırlayan devasa bir pterodaktil tarafından kaçırılarak yeraltı tünellerinin en yüksek noktasına götürülür. Stan ilk başta bu tehlikeli kurtarma operasyonuna katılmayı reddedip sadece kendi canını kurtarmayı düşünse de Mabel'ın yaşadığı o derin yıkım ve çaresizlik karşısında içindeki korumacı amca figürü uyanır. Ekip canlanan yırtıcı dinozorların ölümcül pençeleri arasında mağaranın dar ve karanlık koridorlarında amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir. Amca Stan geçmişte sakladığı o bencil ve paragöz maskesini tamamen bir kenara bırakarak Mabel'ı ve domuzunu korumak adına devasa tarih öncesi canavarlar çıplak elleriyle dövüşecek kadar büyük bir fedakarlık sergiler. Stan'in bu cesur hamlesi ve Dipper ile Sus'un zekice kurguladığı kaçış planı sayesinde ekip canavarları mağaranın derinliklerine geri gömerek Wedless'ı mutlak bir ölümden kurtarmayı başarır. Bu dehşet verici mağara macerası aile bağlarını her zamankinden daha güçlü bir noktaya taşırken kasabanın altındaki yeraltı dünyasının asırlardır ne tür tarih öncesi ve paranormal anomalileri beslediğini bir kez daha kesin olarak kanıtlar. Bu bölümde Gideon gizemli kulübenin mülkiyetini ve tapusunu ele geçirme konusundaki hastalıklı saplantısını bir üst boyuta taşıyarak kasaba tarihinin en karanlık ayinini gerçekleştirir. Elindeki 2 numaralı günlüğün gizli ve lanetli sayfalarında yer alan kadim tılsımları kullanan Gideon, rüyalar aleminin ve kabuslar boyutunun acımasız iblisi Bill Chipper ile tarihte ilk kez zihinsel bir anlaşma yapar. Tek gözlü, şapkalı ve piramit şeklindeki bu kadim zihin iblisi Gideon'ın teklifini kabul ederek amca Stan'in zihnine sızmak ve kulübenin kasasındaki şifreyi çalmak üzere harekete geçer. Stan'in odasında aniden bayılması ve gözlerinin zifiri bir karanlığa bürünmesi üzerine Dipper, Mabel ve Sus durumu fark ederek 3 numaralı günlükteki zihin yolculuğu büyüsünü devreye sokarlar. İkizler ve Sus el ile tutuşarak Stan'in zihin dünyasının soyut, gri ve tekinsiz koridorlarına sızmayı başarırlar. Stan'in zihninde anıların saklandığı kapıları aralayan ekip orada kendilerini bekleyen Bill Chipper'ın ürkütücü, zamanı bükebilen ve nesneleri parçalayabilen sınırsız gücüyle yüzleşir. Bill Chipper, Stan'in geçmişteki hatıralarını, hayal kırıklarını ve ikizlere dair gerçek düşüncelerini birer birer silah dönüştürerek çocukların üzerine salar. Dipper amcasının kendisinden nefret ettiğini düşündüğü bir anıyla karşılaşıp derin bir hayal kırıklığı yaşasa da hatıranın devamını izlediğinde Stan'in aslında onu hayata hazırlamak için sert davrandığını anlayarak amcasına karşı büyük bir sevgi bağı hisseder. Stan'in zihin dünyasında kuralları bizzat hayal gücünün belirlediğini keşfeden Dipper ve Mabel kendi zihinsel enerjilerini birleştirerek Bill Chipper ile o meşhur ilk büyük zihin savaşına girerler. İkizlerin inancı ve zihin gücü karşısında şimdilik geri çekilmek zorunda kalan Bill Chipper, ayrılmadan önce kasabanın geleceğine dair karanlık bir kehanetin fısıltılarını bırakarak zihin dünyasını terk eder. Ancak zihin dünyasında kazanılan bu muazzam zafer fiziksel dünyadaki tehlikeyi engellemeye yetmez. Çünkü Gideon zihin casusluğuna gerek kalmadan kulübenin dışındaki gerçek tapuyu dinamit kullanarak
fiziksel olarak ele geçirmeyi çoktan başarmıştı. Birinci sezonun final bölümü olan bu bölümde Gideon gizemli kulübenin tapusunu ele geçirdikten sonra Stan, Dipper ve Mabel sokağa atarak kasaba üzerindeki mutlak hakimiyetini ilan eder. İkizler ellerindeki tek koz olan 3 numaralı günlükle kasabayı terk etmek üzere bir otobüs terminaline sığınmışken Gideon kasaba halkını kandırmak için devasa büyüklükte kendi suretinde mekanik bir robot inşa ettirir. Bu devasa robotun kontrol kabinine geçen Gideon, elindeki 2 numaralı günlüğün yanındaki son eksik parça olan 1 numaralı günlüğün Dipper'da olduğunu düşünerek ikizlerin bindiği otobüsün peşine düşer. Kasabanın dik uçurumlu yollarında yaşanan o dehşet verici kovalamacada Gideon'un robotu otobüsü köşeye sıkıştırır ve Mabel'ı rehin alarak havaya kaldırır. Dipper elindeki kitaptan ziyade kardeşin hayatını kurtarmak adına gözünü kırpmadan devasa robotun içine doğru ölümcül bir atlayış gerçekleştirir. Robotun karmaşık mekanik aksamlarının arasında Dipper ve Gideon arasında amansız bir yumruk yumruğa dövüş başlar ve Dipper'ın dehasıyla robotun ana kumanda merkezini patlatması sonucu devasa çelik yığını uçurumdan aşağı büyük bir gürültüyle çakılır. Enkazın içinden sağ çıkan ikizler tüm kasaba halkının ve kameraların önünde Gideon'un aslında hiçbir doğaüstü güce sahip olmadığını, insanları sinsi kameralarla izlediğini ifşa ederek onun hapse atılmasını sağlarlar. Bu büyük zaferin hemen ardından amcası Stan Gideon'un sakladığı 2 numaralı günlüğü teslim alır ve Dipper'dan da koruma bahanesiyle 3 numaralı günlüğü ister. Gece yarısı çöktüğünde gizemli kulübenin altındaki zifiri karanlık odada asırlık sırrın perdesi ilk kez aralanır. Stan kendisinde bulunan 1 numaralı günlük, Gideon'dan aldığı 2 numaralı günlük ve Dipper'dan aldığı 3 numaralı günlüğün hepsini tarihte ilk kez yan yana getirerek birleştirir. 3 günlüğün kapaklarındaki 6 parmaklı eller bir araya geldiğinde kasabanın altındaki devasa kıyamet portalını çalıştıracak olan o ölümcül anahtar şeması eksiksiz olarak tamamlanır. Amca Stan gizemli kulübenin altındaki o meşhur ve zifiri karanlık gizli laboratuvarda yıllardır peşinde koştuğu asırlık planının en kritik hamlesini gerçekleştirir. 3 günlüğü yan yana koyarak şifreli mekanizmaları çözen Stan, kasabanın altındaki o devasa kıyamet portalına ilk büyük enerjiyi vererek tüm kasaba genelinde elektromanyetik dalgalanmalara yol açar. Bu sırada kulübede kazanılan zaferi kutlamak adına büyük bir parti düzenlenirken hükümetin gizli ajanları olan Powers ve Trigger kasabadaki doğaüstü anomalileri araştırmak üzere sinsice kulübeye sızarlar. Dipper ajanlara kasabanın paranormal gerçeklerini kanıtlamak ve elindeki 3 numaralı günlüğün gücünü göstermek isterken kitabın sayfaları arasında saklanan karanlık bir büyüyü yüksek sesle okuma hatasına düşer. Bu ölümcül hata kulübenin etrafındaki eski mezarlıklardan yükselen zifiri karanlık bir zombi ordusunun uyanışını tetikler. Saniyeler içinde kulübenin etrafını saran yaşayan ölüler pencereleri parçalarak içeri sızar ve hükümet ajanlarını teker teker karanlığa sürükleyerek etkisiz hale getirir. Dipper, Mabel ve Sus tavan arasında zombiler tarafından tamamen köşeye sıkıştıkları o gerilim dolu dakikalarda günlüğün gizli satırlarını ultraviyole ışık altında inceleyerek zombilerin zayıf noktasını keşfederler. Yaşayan ölülerin kafatasları, zombilerin kafaları 3 sesli mükemmel bir müzikal uyumla tamamen parçalanmaktadır. İkizler ve Sus ellerine aldıkları mikrofonlarla karaoke makinesinden yüksek sesle şarkı söyleyerek kulübenin içindeki zombi ordusunu darmadağın eden epik bir savunma savaşı verirler. Bu amansız mücadele esnasında laboratuvardaki portal aldığı ilk enerji dalgasıyla büyük bir sarsıntı geçirerek kasabanın zamansal ve mekansal dengesini sarsmaya devam eder. Dipper 3 numaralı günlüğü incelemeye devam ederken satır aralarında gizlenmiş coğrafi koordinatları takip ederek ormanın derinliklerinde ağaç kökleriyle kamufle edilmiş gizli bir kapak bulur. Yanına Wendy ve Sue'su da alan Dipper merdivenlerden aşağı asırlardır kimsenin ayak basmadığı yeraltı sığınağına sızmayı başarır. Sığınağın kalın çelik kapıları ve loş ışıklarla aydınlatılmış odaları yazarın geçmişte yaşadığı o derin ve hastalıklı paranoyanın en somut kanıtlarıyla doludur. Ekip sığınağın derinliklerinde yazarın kendisi olduğunu iddia eden ve günlükteki tam sırlar hakkında konuşan gizemli bir adamla karşılaşır. Ancak çok geçmeden bu adamın aslında yazar olmadığı, yazarın kafes altında tuttuğu ve hücresinden kaçmayı başaran tehlikeli bir canavar. Yani şekil değiştirici olduğu sarsıcı bir şekilde anlaşılır. Şekil değiştirici karşısındaki insanların formuna ve günlükteki korkunç yaratıkların şekline saniyeler içinde bürünerek ekip arasında dehşet verici bir kaos ve güvensizlik ortamı yaratır. Sığınığın dondurucu odalarında yaşanan ölüm kalım mücadelesinde Dipper canavarın taklit yeteneğini çözebilmek ve gerçek Wendy'yi ayırt edebilmek için zekasını son sınırına kadar zorlar. Wendy'nin baltasını kullanarak canavarı dondurucu bir kapsülün içine hapsetmesiyle mutlak bir ölümün kıyısından dönülür. Canavar buz kütlesinin içine gömülmeden hemen önce Dipper'a yazarın sırlarını asla öğrenemeyeceğini ve kasabanın geleceğinde büyük bir yıkımın saklandığını fısıldar. Dipper yazarın sığınağında bulduğu dizüstü bilgisayarın şifresini çözebilmek adına günlerce uykusuz kalarak kendi zihnini ve bedenini son sınırına kadar yıpratır. Bilgisayardaki geri sayım sayacı sıfıra yaklaştıkça ve tüm verilerin silinme tehlikesi baş gösterdiğinde çaresiz kalan Dipper'ın karşısında rüyalar aleminin iblisi Bill Chipper yeniden belirir. Bill bilgisayarın şifresini verme karşılığında Dipper'dan sadece gizemli kulübedeki kukla gösterisinde kullanılacak değersiz bir kukla talep ederek sinsi bir zihinsel anlaşma teklif eder. Dipper bu masum görünen teklifi kabul edip elini uzattığı anda Bill Chipper anlaşmanın gizli maddesini devreye sokarak Dipper'ın bizzat kendi bedenini
Stanley'i bir kukla gibi ele geçirir ve onun ruhunu fiziksel dünyadan soyutlayarak boşluğa fırlatır. Artık Dipper'ın bedenini kontrol eden ve kasaba halkı tarafından Bipper olarak bilinen bu iblis, 3 numaralı günlüğü tamamen yok etmek amacıyla kulübedeki çılgınca hareketlerine başlar. Dipper'ın ruhu fiziksel dünyada hiçbir nesneye dokunamayan çaresiz bir hayalet olarak Mabel'ın yanına ulaşır ve bir çorap kuklasının içine sızarak kız kardeşiyle iletişim kurmayı başarır. Mabel büyük bir emekle hazırladığı kukla gösterisinin tam ortasında karşısındaki kardeşin aslında dünyaya ateş vermek isteyen Bill Chipper olduğunu dehşet içinde fark eder. Kukla sahnesinin arkasındaki loş ışıklar altında Mabel ve Dipper'ın bedenini ele geçirmiş Bill arasında acımasız ve bedensel bir hesaplaşma patlak verir. Mabel günlüğün sayfalarını bilim pençelerinden korumak için kendi sanatsal gösterisini feda eder ve Dipper'ın uykusuzluktan bitap düşmüş bedeninin fiziksel zayıflıklarını gıdıklama yoluyla sinsi iblise karşı bir silaha dönüştürür. Bedenin acı ve yorgunluk sinyallerine dayanamayan Bill Chipper, Dipper'ın etinden ve kemiğinden zorla sökülerek ruhlar alemine geri püskürtülürken ikizler arasındaki sarsılmaz bağ bir kez daha karanlığı yenmeyi başarır. Bu bölümde Dipper yazarın sığınağında bulduğu bilgisayarın parçalanmasının ardından kasabadaki asırlık sırları çözebilmek adına yaşlı McGucket'ın gizemli geçmişinin peşine düşer. McGucket'ın akıl sağlığını yitirmeden önce yazarın dahi ortağı olduğuna dair ipuçlarını takip eden Dipper, Mabel, Wendy ve Sus kasaba kütüphanesinin altındaki gizli geçitleri kullanarak kasaba tarihinin en karanlık yeraltı örgütlenmesini ifşa ederler. Bu gizli mekanda karşılarına çıkan topluluk kendilerine Kör Göz Cemiyeti adını veren, asırlardır kasaba halkının gördüğü tüm doğaüstü olayları ve paranormal dehşetleri özel bir hafıza silme cihazıyla hafızalarından kazıyan sinsi bir yapıdır. Cemiyet üyeleri kasaba halkının akıl sağlığını koruma bahanesinin ardına sığınarak insanları manipüle etmekte ve kasabanın geçmiş tarihini kendi isteklerine göre yeniden yazmaktadır. İkizler ve arkadaşları cemiyetin lideri kör cübbe giymiş sinsi adamlar tarafından yakalanarak hafızalarının tamamen silinmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Ancak tam o sırada deliliği bir kamuflaj gibi kullanan yaşlı McGucket sahneye çıkarak kendi tasarladığı eski mekanik aletlerle cemiyet üyelerine karşı büyük bir baskın gerçekleştirir. Yaşanan arbedede hafıza silme cihazını ele geçiren Dipper, cihazın içinde saklanan asırlık hafıza tüplerini inceleyerek McGucket'ın geçmişine ait o sarsıcı gerçeği gün yüzüne çıkartır. McGucket yıllar önce yazar ile birlikte çalışırken devasa kıyamet portalının arkasındaki kabuslar alemine bizzat kendi gözleriyle görmüş, orada şahit olduğu dehşet verici vizyonlara dayanamayarak bu anıları unutmak adına Kör Göz Cemiyeti'ni bizzat kendisi kurmuştur. Kendi hafızasını defalarca silmesi sonucunda akli dengesini tamamen yitiren dahi mühendisin bu trajik hikayesi, portalın ardında yatan tehlikenin boyutlarını ve yazarın paranoyasının ne kadar haklı olduğunu tüm çıplaklığıyla kanıtlar. Ben amcanın kulübesinin altındaki laboratuvarda yürüttüğü gizli faaliyetler, portalın açılış döngüsüne girmesiyle birlikte kasabayı sarsan bir yer çekimi krizine dönüşür. Kasabanın genelinde büyük elektromanyetik patlamalar yaşanırken hükümetin üst düzey ajanları büyük bir baskın düzenler. Stanley uluslararası bir terörist ve tehlikeli bir suçlu olduğu gerekçesiyle kelepçeleyerek gözaltına alırlar. Dipper ve Mabel amcalarının kendilerinden sakladığı onlarca sahte kimliği, pasaport ve laboratuvarın varlığını keşfederler. Hayatları boyunca büyük bir yalanın içinde yaşadıklarını düşünerek derin bir paranoyaya kapılırlar. Ajanların elinden kaçmayı başaran ikizler sığınağın derinliklerine inip portalın kontrol merkezine ulaşırlar. Sistem ekranında tüm evreni yutabilecek bir boyutsal kıyamet kronometresinin geriye doğru saydığını fark ederler. Tam bu sırada ajanların elinden kaçarak laboratuvara ulaşan Stan çocuklara yalvarır ve portalın kapatılmaması gerektiğini, her şeyin arkasında hayati bir kurtarma operasyonu olduğunu söyler. Kronometre sıfıra yaklaştığında laboratuvardaki yer çekimi tamamen sıfırlanır ve Dipper, Mabel ve Stan havada uçuşurken boyutsal yırtılmanın merkezindeki imha düğmesine sadece Mabel uzanabilir. Dipper amcasının bir sahtekar olduğunu haykırarak düğmeye basılmasını talep eder. Stan ise gözyaşları içinde Mabel'ın gözlerinin içine bakarak sadece kendisine güvenmesini ister. Mabel çizgi film tarihinin en gerilim dolu kırılma anında kalbinin sesini dinler. Ellerini imha düğmesinden çeker ve amcasına olan güvenini ilan eder. Kronometre sıfırlanıp laboratuvar kör edici bir beyaz ışıkla kaplandığında portalın girdabından yeni bir figür çıkar. Yüzü maskeli, sırtında 6 parmaklı el sembolü taşıyan o gizemli yazar canlı olarak geri dönmüştür. Stan ise gözyaşları içinde bu gizemli adama doğru adım atar ve ikizlere dönerek sırrı açıklar. Karşılarındaki adam günlüğün gerçek yazarı ve Stan'in öz ikiz kardeşinden başkası değildir. Portaldan çıkan gizemli yazarın Stanford Pines olduğunun ifşa olmasının ardından sarsıcı bir gerçek ortaya çıkar. Amca Stan adının aslında Stanley olduğunu ve ikiz kardeşin yerine geçerek 30 yıl boyunca onun kimliğini kullandığını açıklar. Kardeşler arasındaki düşmanlık ve trajik geçmiş çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır. O dönemde birlikte inşa ettikleri Stanley Okyanus İkizleri teknesiyle dünyayı gezme hayalleri kurmuşlardır. Stanford doğuştan 6 parmaklı olan dahi bir çocukken, Stanley ise zekasından ziyade kas gücüyle ve kurnazlığıyla öne çıkan haylaz bir gençtir. Stanford'ın hayatını değiştirecek olan muazzam üniversite projesi, Stanley'in kazara attığı dikkatsiz bir adım yüzünden parçalanır. Bunun üzerine babaları Stanley'i evden tamamen kovarak sokağa atar. Yıllar boyunca tek başına sokaklarda hayatta kalmaya çalışan Stanley, düzenbaz bir satıcıya dönüşür. Stanford ise aldığı burslarla esrarengiz kasabadaki paranormal anomalileri araştırmak üzere ormanın derinliklerine
yerleşir. Stanford kasabadaki doğaüstü olayları belgelemek adına 3 gizemli günlüğü yazar. Ancak araştırmaları tıkandığında rüyalar aleminin iblisi Bill Chipper tarafından kandırılarak devasa portalı inşa etmeye başlar. Orta McGuggett'ın delirmesinin ardından Bill'in gerçek niyetini, yani dünyayı istila etmek istediğini anlar. Stanford derin bir paranoya içinde portalı kapatır ve günlükleri kasabanın farklı yerlerine saklar. 30 yıl önceki o karanlık gecede Stanford elindeki 1 numaralı günlüğü koruması için kardeşi Stanley'i kasabaya çağırır. Ancak iki kardeş arasında çıkan şiddetli kavga esnasında portal kazara çalışır ve Stanford, Stanley'in gözleri önünde portalın girdabının içine çekilerek boyutlar arası boşlukta kaybolur. Stanley kardeşini geri getirebilmek adına 30 yıl boyunca kasabada onun kimliğine bürünür. Laboratuvarı gizlice tamir eder ve diğer iki günlüğü bulabilmek için Stanford'un evini gizemli kulübe adında bir turist kapanına dönüştürür. Anlatılan bu fedakarlık hikayesi Dipper ve Mabel amcaların olan bakışını tamamen değiştirir. Ardından hükümet ajanlarının hafızalarının kör göz cemiyetinin cihazıyla silinmesiyle birlikte ikizler resmi olarak temize çıkarlar. Ancak boyutlar arasından dönen Stanford, Stanley'e karşı olan öfkesini ve kırgınlığını asla dindirmez. Yaz bittiğinde onun kulübeyi ve kendi kimliğini tamamen terk etmesini sert bir dille talep eder. Bu bölümde Stanford Pines portalın kapatılmasına rağmen Bill Chipper'ın kasaba üzerindeki tehdidinin azalmadığını Dipper'a anlatır. Aksine sinsi iblisin her an zihinsel bir sızma gerçekleştirebileceğini belirterek derin bir endişe paylaşır. Ford geçmişte biriyle kurduğu bağ yüzünden kendi zihninin hala savunmasız olduğunu ve uykusunda bile onun fısıltılarına maruz kaldığını itiraf eder. Gizemli kulübeyi Bill Chipper'ın zihin manipülasyonlarından tamamen koruyabilmek adına günlüğün sayfalarında gizlenmiş kadim bir koruma büyüsünü devreye sokulması şarttır. Bu büyü için gerekli olan en kritik malzeme ise ormanın derinliklerinde saklanan sihirli bir unicorn'un saç telidir. Mabel kalbinin saflığına güvenerek yanına Wendy, Candy ve Grandy'yi alır. Sihirli yaratığı bulmak üzere ormanın tekinsiz derinliklerine doğru tehlikeli bir göreve çıkar. Ancak karşılaştıkları sihirli yaratık sanıldığı gibi şefkatli çıkmaz. Aksine insanları küçümseyen, kibirli ve Mabel'ın kalbinin yeterince saf olmadığını iddia ederek onun gururunu kıran bencil bir varlıktır. Mabel o sihirli saç telini alabilmek uğruna kasabada yapay iyilikler yapmaya çalışarak kendini yıpratır. Kızlar ise durumun bir kandırmacadan ibaret olduğunu anlayarak unicorn'u zekice bir oyunla etkisiz hale getirir ve saç tellerini zorla almayı başarırlar. Bu sırada kulübede kalan Dipper, amcası Ford'un zihnini korumak için tasarladığı düşünce tarama cihazını incelerken derin bir paranoyaya kapılır. Ford'un aslında biriyle hala işbirliği yaptığını zannederek amcasına karşı büyük bir güvensizlik yaşar. İkili arasında yaşanan gerilim dolu çatışmanın ardından Ford Dipper'a kendi geçmiş hatalarını dürüstçe anlatarak aralarındaki güveni yeniden inşa eder. Kızların ormandan zaferle dönmesi ve unicorn saç tellerini kulübenin etrafına asmasıyla süreç tamamlanır. Gizemli kulübenin çevresinde Bill Chipper'ın fiziksel veya zihinsel olarak asla geçemeyeceği parıltılı ve aşılmaz kadim koruma kalkanı eksiksiz olarak kurulmuş olur. Bu bölüme geçtiğimizde Stanford portalın tamamen kapatılmasının ardından geride kalan en büyük tehlikeyi, yani boyutlar arası dokunun yırtılmasıyla ortaya çıkan boyutsal yarık küresini Dipper'a gösterir. Ford bu tekinsiz kürenin her an patlayarak evrenler arası sınırı yok edebileceğini bilir. Bu yüzden Dipper'a kasabada yanında kalmasını, yaz bittiğinde çırağı olarak asırlık sırları araştırmaya devam etmesini teklif eder. Dipper hayatının bu en büyük fırsatını coşkuyla kabul eder. Ancak tavan arasında tesadüfen bu konuşmayı duyan Mabel'ın zihni saniyeler içinde karanlığa bürünür. 13. yaş günlerine sayılı günler kala en yakın dostu ve ikiz kardeş tarafından terk edileceğini düşünen Mabel derin bir duygusal yıkım yaşar. Çocukluğunun masumiyetinin biteceğini ve yalnız kalacağını düşünerek ağlayarak ormanın derinliklerine doğru kaçar. Ormanda çaresizce gözyaşı döken Mabel'ın karşısında zaman yolcusu Blandin kılığında sinsi bir figür belirir. Ancak bu figür aslında Blandin'in bedenini ele geçirmiş olan rüyalar aleminin iblisi Bill Chipper'dan başkası değildir. Bill, Mabel'ın yalnızlık korkusunu ve çocukluğu uzatma arzusunu haince kullanır. Ona yaz mevsiminin asla bitmeyeceği ve zamanın duracağı sahte bir fantezi dünyası vaat eder. Bunun karşılığında ise Mabel'ın sırt çantasında saklanan o boyutsal yarık küresini talep eder. Mabel, yaşadığı derin hüzün yüzünden sinsi iblisin tuzağına düşerek küreyi ona teslim eder. Bill Chipper küreyi saniyeler içinde eline alıp yere fırlatarak mühürü parçalar. Kürenin kırılmasıyla birlikte esrarengiz kasabanın semalarında devasa, zifiri karanlık ve kırmızı bir boyutsal yarık açılır. Evrenler arası sınırların yerle bir olduğu, zamanın ve mekanın bükülmeye başladığı o dehşet verici kıyamet anı resmen başlamıştır. Bill Chipper gerçek gücüne kavuşarak kasabayı cehenneme çevirmek üzere gökyüzünde kahkahalarla yükselir. Boyutsal yarığın yırtılmasıyla birlikte Bill Chipper soyut rüyalar aleminden sıyrılarak fiziksel dünyada sınırsız güce sahip devasa bir forma kavuşur. Kabuslar boyutunun kapılarını sonuna kadar aralayan sinsi iblis, kasabanın semalarında ters dönmüş bir piramit olan korku piramidini inşa eder. Bill'in kendi boyutundan çağırdığı tuhaf ve şekilsiz kabus ordusu kasaba sokaklarına akın ederek saniyeler içinde tam bir kaos ortamı yaratır. Kasabada zaman tamamen bükülür, yer çekimi rastgele yönlere doğru kırılır ve havadan canavar dalgaları yükselir. Bill Chipper kendisine karşı çıkan kasaba halkını ve belediye başkanını acımasızca taşa dönüştürerek onlardan bir taht kurmaya başlar. Stanford Pines elindeki kuantum sökücü silahla Bill'i tam gözünden vurup bu kıyameti tek hamlede bitirmek istese de başaramaz. Sinsi iblis onu saniyeler içinde alt ederek altına dönüştürülmüş bir heykelciye çevirir. Amcasının elindeki 3 numaralı günlüğün Bill tarafından yakalarak tamamen yok edilmesine dehşet içinde şahit olan
olan Dipper, yapayalnız kalmanın korkusuyla sarsılır. Kız kardeşi Mabel'ın kasabanın ortasında gökyüzünde asılı kalan gizemli bir fantazi balonun içine hapsedildiğini öğrenen Dipper, onu kurtarmak adına kıyamet sokaklarında amansız bir arayışa girişir. Bu ölümcül hayatta kalma mücadelesinde Dipper bir alışveriş merkezinin yıkıntıları arasında gizlenen Wendy ile karşılaşarak güçlerini birleştirir. İkili panayır alanında bilinç canavarları tarafından kovalanan Sus'u da yanına alırlar. Devasa uçan gözlerin ve mutasyona uğramış yaratıkların arasından sıyrılmayı başarırlar. Yıkım dolu kıyamet sokaklarında zekice manevralar yapan ekip, Bill Chipper'ın mutlak hakimiyet kurduğu bu cehennem ortamında Mabel'ın esir tutulduğu devasa pembe balonun kapılarına kadar ulaşır. Ardından Dipper ve geri kalanlar Bill Chipper'ın Mabel'ı hapsettiği o devasa pembe balonun içine sızmayı başarırlar. İçeride dışarıdaki kıyamet cehenneminin tam aksine göz kamaştırıcı ve rengarenk bir dünyayla karşılaşırlar. Burası Mabel'ın çocukluk fantazilerinden, sevimli kedilerinden ve 1980'lerin popüler kültür öğelerinden inşa edilmiş, zamanın asla akmadığı sahte bir cennet. İçeride adeta bir kraliçe gibi ağırlanan ve dışarıdaki tuhaflıklar kıyametinin dehşetini tamamen unutmuş olan Mabel, gerçeğe dönme taleplerini reddeder. Üstelik bu dünyanın katı kuralları gereği gerçeklikten bahsetmek büyük bir suçtur. Dipper kız kardeşini ikna etmeye çalıştığı an sinsi fantazi yaratıkları tarafından yakalanarak fantezi mahkemesine çıkarılır. Bu absürt ama bir o kadar da gerilim dolu mahkemede Dipper Mabel'ı gerçeğe döndürmek adına hayatının en büyük duygusal mücadelesini verir. Karşı taraf büyümenin getirdiği acıları ve ayrılıkları birer suç kanıtı gibi sunar. Dipper ise geçmişte birlikte atlattıkları tüm zorlukları, çocukluk anılarını ve birbirlerini asla bırakmayacaklarına dair verdikleri sarsılmaz sözü aykırır. Dipper'ın bu samimi savunması Mabel'ın zihnini çevrilen sahte büyü zincirlerini tamamen parçalar. Mabel gerçek dünyaya dönmeyi kabul eder ve sahte cennetin illüzyonu büyük bir gürültüyle yıkılmaya başlarken ikizler Wendy ve Sus fantezi canavarlarından sıyrılırlar. Balonun dışına, yani esrarengiz kasabanın o gerçek, kasvetli ve yıkık dökük sokaklarına geri dönmeyi başarırlar. İkizler ve arkadaşları fantezi balonundan kurtulduktan sonra Bill Chipper'ın gazabından kaçıp sığınabilecekleri tek güvenli yer olan gizemli kulübeye geri dönerler. Kulübenin etrafını saran o parıltılı unicorn saç teli kalkanı dışarıdaki kıyamet canavarların içeri sızmasını bir zırh gibi engellemektedir. Kulübenin içinde kasabanın hayatta kalan insanları, cüceler ordusu, çoklu ayı ve diğer tüm paranormal yaratıklar can havliyle bir araya gelerek büyük bir direniş cephesi kurmuşlardır. Yaşlı McGucket'ın dehası ve liderliği altında birleşen direnişçiler sinsi iblisi kendi kalesinde vurmak adına akıl almaz bir plan hazırlarlar. Ekip gizemli kulübenin bizzat kendisini, üzerinde totem direkleri, mekanik kollar ve dinozor mağarasından çıkarılan parçalar barındıran devasa yürüyen mekanik bir savaş robotuna dönüştürürler. Bu yürüyen mekanik kale, unicorn kalkanının sağladığı mutlak korumayla birlikte Bill Chipper'ın korku piramidine doğru görkemli bir kuşatma başlatır. Kasaba semalarında yaşanan bu devasa savaşta kulübe robot, Bill'in en güçlü kabus canavarlarını tek tek darmadağın ederek piramidin kalın duvarlarında devasa bir delik açmayı başarır. Dipper, Mabel ve beraberlerindeki kurtarma ekibi bu delikten sızarak piramidin karanlık koridorlarına adım atarlar. İçeride taşlaştırılmış kasaba halkının ve altına dönüştürülmüş Stanford Pines'ın tutulduğu devasa taht odasına ulaşırlar. Bill Chipper'ın dikkatini dışarıdaki mekanik kaleyle dağıtan direnişçiler, saniyeler içinde Stanford'ı ve tüm rehineleri serbest bırakarak nihai hesaplaşma öncesinde Bill'in mutlak hakimiyetine en büyük darbeyi vururlar. Stanford Pines serbest kaldığında Bill Chipper'ı bu evrenden tamamen silip atacak tek gücün kadim Zodiac çemberi olduğunu aykırır. Dipper, Mabel ve kasaba halkı çemberin üzerindeki sembolleri temsil eden yerlerine geçerek el ele tutuşurlar. Tam kadim kehanetin o muazzam enerjisi tetiklenecekken Stanford ve Stanley arasında geçmişteki kırgınlıklardan dolayı şiddetli bir kavga patlak verir. Bu dikkatsizlik yüzünden Zodiac çemberi büyük bir gürültüyle kırılır. Durumun farkına varan Bill Chipper sınırsız öfkesiyle geri dönerek herkesi hücrelere hapseder. Bill, kasabanın dışındaki tüm dünyayı istila edebilmek adına Stanford'ın zihnindeki o gizli matematiksel denklemi almaya kararlıdır. İkiz kardeşleri karanlık bir odaya kapatarak üzerlerinde amansız bir zihinsel baskı kurar. İkiz Stanler bu zifiri karanlık hücrede çizgi film tarihinin en zekice planını devreye sokarlar. Stanley kardeşini kurtarmak adına onun kıyafetlerini giyerek Stanford'ın kılığına bürünür. Bill Chipper Stanford sandığı Stanley'in zihnine sızmak için ruhsal bir anlaşma yapıp onun zihin dünyasına girer. Ancak karşısında bir satranç tahtasında oturan gerçek Stanley Pines'i görür. Fiziksel dünyada bekleyen gerçek Stanford ise eline aldığı kör göz cemiyetinin hafıza silme cihazını Stanley'in şakağına dayar. Stanley Bill'in zihin dünyasından çıkmasına izin vermeyerek tüm anılarını feda etmeyi göze alır. Stanford cihazın tetiğini çeker ve Stanley'in tüm zihnini saniyeler içinde silmeye başlar. Stanley'nin anıları alevler içinde yok olurken zihin dünyasında sıkışıp kalan Bill Chipper, Stanley'nin attığı o muazzam son yumrukla paramparça edilerek evrenden tamamen silinir. Kıyamet son bulduğunda boş bir heykel gibi duran Stanley, Mabel ve Dipper'ın gözyaşları ve eski albümleri sayesinde hafızasını mucizevi bir şekilde geri kazanır. Yaz mevsiminin son gününde ikizlerin doğum günü partisi tüm kasaba halkının katılımıyla gizemli kulübenin bahçesinde coşkuyla kutlanır. Ardından Stanley ve Stanford nihayet barışarak çocukluk hayalleri olan tekneli denizlere açılmaya karar verirler. Dipper ve Mabel ise evlerine dönmek üzere otobüsteki yerlerini alırlar. Mabel otobüsün koltuğunda Dipper'ın eline tüm kasaba dostlarının imzaladığı ve üzerinde gelecek yaza kadar yazılı olan o meşhur veda mektubunu iliştirir.
Esrarengiz kasaba arkalarında görkemli bir gün batımı bırakarak asırlık uykusuna geri çekilir.